Ben Arya Kamalı, bir çağdaş minyatür sanatçısıyım. Ve bu çağdaşlığı en eski sanatlar içerisinde olan minyatür sanatına İzmir'e özgün bir farklı bakış açısıyla yapmaya çalışıyorum. 50 yıldır minyatür yapıyorum. Bunun 35 senesi yakındır. Kemeraltı Kızlar Hasan'da yapıyorum. Ta çocukluğumdan beri minyatürle uğraşıyorum. Babamdan, abimden öğrendiğim, İran'da öğrendiğim bir meslektir, bir sanattır daha doğrusu. Üniversite burada bitirdikten sonra bunu daha profesyonel şekilde Kızlar Hasan'da yapmaya başladım. Minyatür sanatı çok özel bir sanattır. Hem gelenekseldir, hem çağdaştır, hem geçmişi hem geleceği anlatan bir minyatür, bir sanattır. Türk toplumunda olduğu gibi çok özel bir yeri var. Tarih boyunca çok özel bir yer. Yıllarca İzmir'de bu sanatla uğraşırken şunu fark ettim ki İzmir'le ilgili çok fazla kaynak yok. Resimsel, minyatür hiç yok. Bu benim için büyük bir kaynak oldu, büyük bir hedef oldu. O gün bugündür İzmir'i minyatür diliyle anlatmaya çalışıyorum. Minyatür bir dildir. O dili öğrendikten sonra, kavrayıp da öğrendikten sonra bu çok farklı şeylerdir. Başlıyorsunuz her şeyi o dilde görmeye, her şeyi o dilde konuşmaya. Ve mesela siz Fransızca biliyorsunuz. Her şeyi kolaylıkla Fransızca anlatabilirsiniz. Türkçe biliyorsunuz, her şeyi Türkçe anlatabilirsiniz. Onun gibi bir şey. Ve muhatabınızı anlatmak istediğiniz şeyi o dilde anlatıyorsunuz. Minyatür çok renkli, çok keyifli, birçoğu insan etkisinin altında kaldığı bir sanat dalı olduğundan dolayı bunu daha çok bir muhatabın sahip olması için, daha çok insanlar sizi dinlemesinin için yol olarak kullanıyorsunuz. Ben esas İranlıyım. Türkiye'ye 84'te geldiğimde ilk Bursa'da yerleştim. Bir yıl Bursa'daydım ben. Çok güzel hatıralarım var orada. Ama Şirvan Hoca'yı tanıyor musun? Efendim? Ama Şirvan Hoca'yı tanıyor musun? Ama görsem tanımıyorum. Ben şunu anlatayım size. İlk yeni gelmiştim Türkiye, Bursa'ya. Türkçem bilmiyorum. Benim üniversite arkadaşlarım vardı. Dolmuşa beni bindirdiler. Evet. Tek başıma. Şeye vardım, mahalleye vardım. Bana söylemişler ki, mahalleye vardığında inecek varsın, dersin, durur, inersin efendim. Payları vardı. Neyse biz vardık mahalleye. Ben kelimeyi unuttum. Ay arabada geçiyor. Heyecan. İnek kısmı aklıma geldi. İnek var dedi. Millet sağa sola bakıyor. Ne inek? İkinci daha yüksek. İnek var. Belli oldu ki ben bir yerde yanlış söylüyorum yani. Sonra uzun yıllar bana inek var da muhabbetini yapıyor. Yabancı olmak çok kolay değil. Yabancı bir şehirde, yabancı memlekette kendinizi ispatlamak, insanlar sizi sevmeye, değer vermeye hiç kolay olmuyor. O mücadelesi dünyanın her tarafında olan bir şeydir. Burada belki birçok yerlerde çok daha kolaydır. Çünkü bu şehir yapısında zaten Levantenlik var. Yabancılar çok var burada, farklı ülkelerde, doğudan, batıdan, her yerden çok var. İzmir o açıdan da çok özel bir şehirdir.
Yani gerçekten İzmir kadar da bu şehre Simirna demek lazım. Buraya gelen insanlar İzmirli oluyor. Yani İzmir kendisi, havası, kokusu, toprağı insanları İzmirli yapıyor. Herkesin geleneğini, göreneğini, adetlerini getirir. Ama en sonunda İzmir'in yapısını şey oluyor. İzmir'de çok farklı insanlar, gençler, bayanlar, erkekler rahatlıkla gezebilirler. Hiç kimse dönüp onlara farklı bir göze bakmaz. Yani o tür insanın mutlaka vardır ama onun sayısı çok azdır. Bu rahatlığı İzmir insanlara veriyor. İnsanlar kendilerini getirmiyor. Halbuki aynı insan başka bir şehirde ise çok farklı davranır. Ama İzmir'de geldiği zaman çok enteresandır. İzmir'de onları kendisi gibi yapıyor. İzmir için bir şey yapmak belki temelinden buradan geliyor. Siz İzmir'i benimsiyorsunuz. Burada yaşıyorsunuz. Ve şehre siz bir nevi ben de bir şeyler katım diyorsunuz. Ben de bu kültüre, bu şeye kendimden de bir iz bırakın. Çünkü bu şehir sizde de bir iz bırakmış. Bu Kemeraltı da öyle bir yerdi. Kemeraltı'yı da unutmamak lazım. Bence Kemeraltı, İzmir'in tarihi eşittir Kemeraltı. Kemeraltı eşittir esnaf, artı imalatçı, artı sanatçı, artı her şey, artı Yahudisi, artı Müslümanı, artı Hristiyanı, artı her şey. Artının önünde bir sonsuz işaret koymak lazım. Kemeraltı demek bu. Kemeraltı'da sadece esnaf değildir. Ben hiçbir zaman kendimi esnaf görmedim. Hiçbir zaman da esnaf da olmadım. Beceremedim de. Eğer Kemeraltı'yı gerçekten anlamak istiyorsak, Kemeraltı eşittir bütün bunlar. Sadece biz Kemeraltı'yı şey gözüyle bakmamamız gerekir. Esnaf bir ticarethane. AVM'ler çok var biliyorsunuz. Onlar da hepsi esnaftır, ticaret yapıyorlar. Ama Kemeraltı öyle değildir. Kemeraltı içerisinde inanılmaz güçlü kuyumcu sanatçılar var. Muhteşem şeyler yapıyor ki esnaflık hiç alakası yok. Adam sevgisi, aşkı yaptığı eserdedir. Kuyumcudur, gümüşçüdür, ne bileyim marangozdur. Farklı farklı mesleklerde. Kemeraltı'ya gelmeye her gün sabah uyandığında Kemeraltı'ya gelip de daha çok mal satım derdinde değildir. Kemeraltı'da geldiğinde yepyeni bir şey yapsın. Kemeraltı'da geldiğinde komşularıyla, dostlarıyla, ne bileyim gelen insanlarla farklı ilişki, irtibat kursun yani. Bugün çok yakışıklısın Ali abi, hayırdır? Yok ben gene dönüp vaziyette geldik. Yani aslında bir 15 gün sonra kravat başlar yani. Kravatım var böyle Operasyon başlıyor. Dün içimden geçti şöyle takım elbiseler denk geldi. Dedim bir giyeyim. Dedim o kadar şımartmayalım esnafı. şey vardı ya. 15. sene açılışında giyeceğim. En sonunda bu dünyadan gideceğiz. Öbür tarafta da duyduğum haberi aldığım kadar öbür tarafta da bana bir sürü siparişler var, işler bekliyor beni. Öbür tarafa gittiğimde onlara da devam edeceğim orada. Bu şaka bir yana. İzmir sanat konusunda hak ettiği yerde değildir. Hak ettiği yerdedir ama gerekli olan yerde değildir. İzmir'de eğer biz gelecek için öyle bir şey yaparsak ki, öyle bir düşünce, fikri, tohumlarını atarsak ki, bundan bir 30-40 yıl, 50 yıl sonra İzmir, Orta Doğu, Avrupa çapında
ve hatta dünya çapında sanat ticaret merkezi olabilirse ve İzmir'in bütün insanları, Kadife Kale'den tutun, Çiğli'den tutun, en fakir köşelerinden tutun, merkeze herkes en büyük uğraşını, ister mesleki olsun, ister ticari olsun, ister sanatsal olsun, herkesin kaygısı İzmir'de sanat ve İzmir'de sanat konusunda dünya ticaret merkezi yapabilirsek ve tohumları bugün atıp 50 yıl sonra, hatta 100 yıl sonra bunu gerçekleşirse biz yapabileceğimiz en büyük işi yapmışızdır. Çünkü hiçbir şey dünyada bir toplumu değerlerini yüksek tutmaya sağlayan sanattan başka hiçbir şey değil. Ne bunu bir araba tutabilir, ne bir uçak tutabilir, ne herhangi başka bir şey üretiminiz bir toplumun, sadece bir kesimden bahsetmiyorum. Sadece sahildeki olan 5 tane büyük restoranın, 5 tane 5 yıldızlı bir otelinden bahsetmiyorum. En küçük bir sokaktaki olan, fakir bir sokaktaki olan bir çocuğundan bahsediyorum. Onların eğer biz kültür seviyelerini, sanata düşünmesini sağlayıp da bu şekilde düşüneceği şey yapabilirsek o zaman İzmir muhteşem bir şehir olur. Tek şeyim bu, dileğim bu. Umarım bir gün biz o tohumları hep birlikte atabiliriz.